Politik gerilimin bir tür olması bile, hükümete ve güce karşı içsel güvensizliğimizin bir kanıtıdır. Bu tür, Soğuk Savaş'tan 1962'deki The Manchurian Candidate Körfez Savaşı'na ve diğer Orta Doğu bağlantılarına 2004'teki The Manchurian Candidate kadar, çağdaş sosyopolitik sorunları yansıtmak için sıklıkla kullanılmıştır. Sonuç olarak, en önemli kültürel metinlerden bazıları politik gerilimlerdir. Çünkü anın paranoyak, belirsiz hissini damıtırlar. All the President's Men, 3 Days of the Condor, Missing veya The Ghostwriter olsun. Robert De Niro'nun başrolünde olduğu Netflix'in yeni sınırlı dizisi Zero Day, bir süredir en açıkça kaba politik gerilimlerden biri olarak başlıyor ve güncel olmak için can atıyor. Korkunç ilk bölümünden sonra diziyi göz ardı etmek kolay, ancak devam ederseniz Zero Day ilk başta göründüğünden çok daha ayrıntılı ve iyi kurgulanmış. Amerika'ya saldırı, 0 gününü başlatıyor. Zero Day, kesinlikle korkunç bir ilk bölümle açılan birkaç iyi TV dizisinden biridir. Şovmen Eric Newman'a şüphe duyma avantajını verelim ve dizinin bizi daha rahat ama berbat bir şekilde icra edilmiş Aaron Sorkin benzeri bir estetikle kandırdığını söyleyelim, ancak Zero Day Since Capricorn 1 veya Z'ye daha çok benzeyecek. Dizi, Robert De Niro'nun belki de iki partili çizgilerde hala sevilen tek hayattaki politikacı George Mullen'ı canlandırmasıyla başlıyor. Muller'e olan benzerliği dikkat dağıtıcı ve mide bulandırıcı. Kendini aşırı derecede alışılmış bir varoluşa yerleştirmiş sabah ilaçları, köpeğiyle koşu, kahvaltı, anılarını yazma girişimleri, televizyon ve karısı Shayla ile zaman nankör bir rolde John Allen. Karakter gelişimine fazla giremeden, adını taşıyan olay gerçekleşir. Buna, 0 günü, derler, ülke çapındaki tüm çevrim içi iletişim ve bağlantıların kelimenin tam anlamıyla kesildiği bir zamandır. 1 dakika sürdüğü varsayılır, ancak trenler ve arabalar çarpışır, uçaklar gökyüzünden düşer, borsa çöker ve benzeri. Her şey 1 dakika sonra yeniden başlar, cep telefonları ve bilgisayar ekranları uğursuz bir mesaj görüntüler, bu tekrar olacak. Dünya açıkça teknolojiye ve özellikle World Wide Web'e aşırı bağımlı, ancak 1 dakikalık internet bağlantısı kesintisinin /11 Eylül Komisyonu kurulması ve yargı dışı haklar ve erişim sağlanması gibi felaket bir olaya yol açacağını beklemek biraz gerçekçi değil. Yeni hükümet komisyonu, vatanseverlik yasasını bir arama emri gibi gösteriyor. 0 gün saldırısına ki Rusya hemen günah keçisi ilan ediliyor. Kimin sebep olduğunu bulmak için bir ekibe kongre ve anayasanın ötesine uzanan haklar verilecek. Aşırı partizan günümüzde, mevcut ABD Başkanı'nın az kullanılan Angela Bassett tarafından canlandırılıyor. Objektif ve güvenilir görünen birine ihtiyacı var. De Niro'nun malınına girin. Robert De Niro ya ülkeyi kurtaracak ya da aklını kaçıracak. Mullen, rolüne uzun zamandır siyasi sırdaşı olan Roger Carson harika bir Jesse Plemons tarafından teşvik edilir, bu kişi, George'un ülkenin kendisinden beklediğinden daha fazla işi üstlenmesine ihtiyaç duyabilir. Roger zor zamanlar geçirmiştir ve ayrıca onu yakalayan karanlık bir geçmişi vardır. George'un kızıyla Lizzie Kaplan tarafından canlandırılmıştır çıkıyordu. Kız şu anda ilerici bir kongre temsilcisidir elbette Alexandra adında, bir başka mide bulandırıcı barizlik örneği olarak. Alexandra, George'u komisyonu üstlenmemesi konusunda uyarır ve karısı da aynısını yapar, ancak Mullen eski usul bir görev duygusuna bağlı bir Amerikalıdır. Son bölümlerde bunama veya George'un zihinsel yetenekleriyle ilgili başka bir soruna işaret etmesine rağmen komisyona başkanlık etmeyi kabul eder. Bu, George'u aynı anda hem çok önemli kılan hem de gerçekliğe dair nesnel anlayışını sorgulatan hoş bir değişikliktir. Bu olay örgüsü ve George'un bir tür Washingtonian Jack Torrance olma olasılığı etrafında dönen bazı ürkütücü sahneler vardır. George'un komisyonuna, geçmişte siyasi beklentilerini mahvetmiş olabilecek eski bir sevgilinin de katılması yardımcı olmuyor. Connie Britton eski sevgilisi Valeria'yı canlandırıyor ve her zamanki gibi inanılmaz, burada acı dolu anıları ülkeye olan gerçek bağlılıkla dengeliyor. George'un karısı bile Valeria'dan daha iyi kimsenin onunla çalışmadığını biliyor ve Valeria George'a yardım edip onu güvende tutabildiği sürece geçmişi geçmişte bırakmaya istekli. Bu arada, ABD Başkanı'nın bir son tarihi var ve Richard Dreher Matthew Modine liderliğindeki giderek daha asi bir politikacı grubu komisyonu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Harika oyuncuların olduğu karmaşık bir Netflix dizisi. Vay canına! Bu çok fazla, değil mi? Bu, her zaman düşündüğünüzden 2 tane daha fazla gerçek olay örgüsüne sahip gibi görünen politik gerilim filmlerindeki olağan sorundur. Zero Day'in bundan bir avuç daha fazlası olabilir. Medyada Alex Jones tarzı bir komplo teorisyeninden Rus elçiliğinin katil bir üyesine ve bir grup hipster hacker'a kadar burada değinmediğimiz çeşitli karakterler ve alt olaylar ortaya çıkıyor. Roger'ın geçmiş hikayesine bile girmeyeceğiz ama Jesse Plemons'ın rolde şaşırtıcı olduğunu ve gösterinin en duygulu performansını
performansını sergilediğini söylemek yeterli. Bu nedenle, birçok hareketli oyuncu ve değişen alt hikayeler ve MacGuffin'ler bazı izleyicileri şaşırtabilir veya rahatsız edebilir, ancak işler aslında tatmin edici bir sonuca götüren bir şekilde tutarlı bir anlatıya dönüşüyor. Elbette, bazı olay örgüsü boşlukları, yanıltıcı ipuçları, gülünç teknolojik cihazlar, çözülmemiş sorunlar ve yol boyunca diğer sorunlar var. Ancak olay örgüsünün ana fikri ve karakterlerin hikayeleri sizi düşündürecek uygun ve tatmin edici bir sona götürüyor. Zero Day, kesinlikle harika yeteneklerle dolu ve herkes oldukça iyi bir iş çıkarıyor, özellikle kadınlar yeterince değerlendirilmemiş gibi görünse de. Yukarıda bahsedilen Plemons olağanüstü ve Clark Gregg, şimdiye kadar denediği en kendini beğenmiş karakteri canlandırarak PCK performanslarının doruk noktasına ulaşıyor. Modine, az sayıdaki görünümünde dikkat çekici, ciddiyeti yalnızca politikacıların sergileyebileceği o çok özel öfkeyle birleştiriyor. Britton, Stevens ve özellikle Kaplan ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Ancak o kadar inceliksiz ve garip diyaloglar veriliyor ki, çoğu zaman bunun üstesinden gelmeleri zor oluyor. Yine de, Kaplan'ın Plemons'la olan sahneleri harika. Robert De Niro'nun politik bir gerilim filminde rol alması. Yazması acı verici ama Robert De Niro burada biraz derinliğini yitirmiş gibi görünüyor, özellikle de bir dizinin başrol oyuncusu olarak. Taxi Driver'da akıl hastalığını rahatsız edici derecede inandırıcı gösteren ve Walk the Dog'da siyasi alaycılığın esprisini çakan adam, Zero Day'e hiç uymuyor. Çok vatansever ama partizanlıktan uzak olması gereken zor bir rol, zihinsel dengesizliği ve öz şüpheyi aktarırken aynı zamanda kanunun dışında bir adamın korkunç gücüne yaslanması gereken bir rol. Sevilen bir ABD başkanı, parlak bir düşünür ve bunama veya başka bir zihinsel krizle uğraşan biri gibi hissettiriyor olmalı. De Niro bu seviyeye ulaşamıyor. Ve bunun Zero Day'in kabulüyle hiçbir ilgisi olmaması gerekirken, De Niro'nun günümüz dünyasında bu kadar açık sözlü bir siyasi figür olmasının gerçekliğini göz ardı etmek imkansız. Siyasi bir gerilim filmi yönetiyor olması ve eski başkan olması, aklınızda bulunsun, diğer taraftaki, milyonlarca seçmenin Zero Day hakkında sert varsayımlar yaratmasına yol açıyor. De Niro, özellikle MAGA türünden muhafazakarlar tarafından açıkça hor görülüyor. Onu görünüşte iki partili, tarafsız bir gerçek sesi olarak göstermek, ne yazık ki son olaylar göz önüne alındığında saçma. Bu, Zero Day'in herhangi bir şekilde taraflı olduğu anlamına gelmez. Netflix dizisi, herhangi bir siyasi ideolojiye karşı yapmacık bir taşlama olmadan, siyasetin ve gücün lanetli bir suçlamasına yol açıyor. Spektrumun her iki tarafındaki insanlar bu dizinin tadını çıkarabilir, ancak De Niro'nun oyuncu kadrosu toplumun önemli bir kısmının bunu denemeyeceğini neredeyse garantiliyor. Bu utanç verici. Günümüzde bu sorunları olmayan bir siyasi dizi veya film çekebilir misiniz? Hiçbir zaman kamuoyuna hiçbir şey söylememiş birini kadroya almanız gerekir. Mümkün mü? Hatta iyi olur mu? Ne olursa olsun, içinde yaşadığımız zamanlar bunlar. Sıfır gününün anlamını toplamak. Korkunç bir ilk bölümün ardından Zero Day, güncel siyasi sıkıntıyı ilginç şekillerde yansıtan, temiz ve akıllıca bir gerilim filmi olduğunu ortaya koyuyor. Sonu takdire şayan ve uzlaşmaz, bazı karakterlerin kaderi de öyle. Diyaloglar da yol boyunca gelişiyor ve hatta De Niro bile final bölümünde canlanıyor gibi görünüyor, dizinin olay örgüsü dinamiklerinin bir sonucu olsun ya da olmasın. Ancak Zero Day'i izlerken, insanın içine müthiş bir hüzün ve bastırılmışlık hissi doğuyor. Cumhuriyetçilerin onu izlerken, bu, o lanet liberalleri yerden yere vuruyor, diye düşündüğünü hayal etmeye devam ettim. Demokratların da onu görüp, evet, muhafazakarlar bir grup sıkıcı alet, diye düşündüğünü hayal ettim. Alex Garland'ın İç Savaşı gibi, belki de somut bir bakış açısının eksikliği Zero Day'in her iki taraftaki kötü aktörler tarafından yorumlanmaya mahkum olduğu veya kültürel bir anlamı olmayacak kadar belirsiz hale geleceği anlamına geliyor. Zero Day'i izlerken yaşadığım en korkutucu şey, bunların hiçbirinin önemli olmadığı hissiydi. Dizinin dünyasında, dizinin bitmesinden bir hafta sonra, başka bir anayasal krizin ortaya çıkacağını hayal ettim. Bundan bir hafta sonra, uluslararası bir tehdit. Bundan bir hafta sonra, Orta Doğu'da veya başka bir yerde Amerikan birliklerinin konuşlandırılmasından bahsediliyor. Zero Day olaylarından bir ay sonra, o dünyadaki insanlar terörist saldırılarını tamamen unutacaklardı çünkü günün her saati daha fazla vahşet ve karmaşa onları bombalıyordu. Zero Day'i izlerken bunu düşünüp durdum ve bittiğinde haberlere baktım. Amerika, Ukrayna'nın egemenliğini ve topraklarını hiçe sayarak Rusya ile ittifak kuruyor gibi görünüyor, tıpkı Gazze'yi süslü bir tatil beldesine dönüştürmek için yaklaşık 2 milyon Filistinliyi etnik olarak temizlediğimiz gibi.
Zero Day'in politik bir gerilim filmi olması gerekiyordu. Ancak dünyada gerçekte neler olup bittiği açısından amatör bir saat. İşler çok daha kötüye gidecek. Zero Day artık Netflix'te yayınlanıyor. Emre Kutu Zero Day'e 10 üzerinden 7 veriyor.